Eskiden birçok arkadaşım vardı. Hatta arkadaş grubum vardı. Ve bu çocuklarla tek yaptığımız şey oyun oynamaktı. Başka hiçbir şey yapmıyorduk. Sabahtan akşama kadar oyun, teneffüslerde oynadığımız oyun hakkında böyle gerçek hayat canlandırması, hala oyundaymışız gibi. Akşam oluyor yine oyun. Tek yaptığımız şey buydu. Ne gelirdik birbirimize nasılsın derdik, ne bir sorunumuz olduğunda birbirimize anlatırdık. Hiçbir zaman böyle bir ilişkimiz olmadı arkadaşlarımla. Daha sonra hepsiyle yolları ayırdım. Ayırmam gerekiyordu çünkü. Bunlar gerçek arkadaş değil. Sadece oyun oynayacağım, benimle beraber bulunacak insanlardı. Tek arkadaş grubum buyken sadece oyun oynadığım insanlara nasıl en yakın arkadaşlarım diyebilirdim ki? Aramızda bir yakınlık yok, tamam. Şakalaşıyoruz, derslerde konuşuyoruz vesaire ama bunlar arkadaşlık değil. Yani arkadaşlık dediğimiz şey sadece lak lak yapmaktan ya da beraber gidip 101 oynamaktan, insanların arkasından konuşmaktan oluşmuyor. Tamam, yanında beraber zaman geçirdiğin arkadaşların olabilir. Eğlendiğin arkadaşların, belki dostların olabilir. Ancak onları dost yapmak için sadece zaman geçirmek yeterli mi? Sana kötü örnek oluyor olsalar bile. Sonuçta bilirsin, 5 arkadaşının ortalamasın diye bir söz var. Ve oldukça doğru bir söz. Çünkü etrafındaki insanların davranışları az çok seninkini de etkiliyor. Yani tamam, o insanlarla gerçekten iyi zaman geçiriyor olabilirsin, çok eğleniyor olabilirsin ama o insanlar gerçekten de senin gelişimini destekliyor mu? Ya da onlarla haftanın 5 gününü geçirirken yeni bir şeyler öğreniyor musun? Hadi ya, bu böyle miymiş diyor musun? Burada devreye her ne kadar çok minnoş durmasa da, hatta belki de çok duygusuzca bile gelebilir sana ama bir tablo yapman lazım. Ki her şeyi daha rahat bir şekilde görebilesin. Şimdi burada 5 şeyden oluşuyor tablomuz ve puanı eğer 6'nın altındaysa bu insan maalesef eleniyor. 5'i ortalama gibi düşün. Ortalama herhangi bir Türk insanı ya da arkadaşın Türkse artık nereliyse bilmiyorum ama ortalama bir insan gibi düşün. Vereceğin puanlar eğer 6'nın altındaysa görüşürüz. Bu insanla ilişkini kesiyorsun. Çünkü ne bu insanın sana faydası olabilir ne de kendi etrafındaki insanlara. Örnek olarak hemen tabloyu göstereyim sana. Buradaki maddelerden de bahsedeceğim zaten ama az çok görüyorsun insanları. İleride kalacak olanların yanına tik atarsın, kalmayacakların üstüne çarpı. Bu arada Furkan kim bilmiyorum ama bayağı mükemmel birisi gibi duruyor. Listedeki kriterler kısaca şöyle. Naziklik, yani sana ve etrafındaki insanlara karşı nasıl davranıyor? Bir kafeye gittiğiniz zaman, sana birisi çay getirdiği zaman teşekkür ediyor mu? Ya da iyi günler dendiği zaman karşılık veriyor mu? Bu çok önemli bir şey. İkinci maddemiz varlık. Yani senin yanına ne kadar var? Senleyken sürekli telefonunu alıp oyun mu oynuyor? Ya da sağa sola mı mesaj atıyor? Birisi aradığı zaman şu anda işte Furkan'layım, daha sonra görüşelim diyor mu? Bunlar önemli şeyler. Hatta tahmin ettiğinden daha da önemli olabilir. Çünkü karşındaki insanın ne kadar sana değer verip vermediğini anlıyorsun. Ne kadar sana saygı duyup duymadığını anlıyorsun. Karşındaki insan eğer sana bunları da böyle uyguluyorsa, gerçekten karşısında en sevdiği ünlü ya da en sevdiği insan, belki arkadaşının sevgilisi vardır. O zaman belki de sevgilisi karşısında olsa ona da böyle mi davranacak? Sırf sana böyle davranıyorsa sorun, çok büyük sorun. Ama etrafındaki herkese de böyle davranıyorsa daha da büyük sorun. Direkt insanda bir sıkıntı var. Daha önce kendisini geliştirmesi lazım. Üçüncü maddemiz statü. Statünün bu kadar önemli olmasının sebebi, etrafındaki insanlar eğer arkadaşını nasıl görüyorlarsa az çok seni de öyle görecekler. Yani diyelim ki etrafında çerçöp insanlarla dolaşıyorsun. Bu insanların olabilecek diğer bir arkadaşı da onlar gibi çerçöp olur. İnsanların arasında ne kadar saygı görüyor, ne kadar insanlar onu dinliyor, bunlara bakman lazım. Bunlar genel olarak statüsünü oluşturan şeylerdir. Hatta bu Amerikan dizilerinde falan da görmüşsündür, şu lise dizilerinde. Her zaman işte Amerikan futbol takımı vardır. Erkekler hep beraber dolaşır. Genelde salak ve zorbadırlar ama az çok birbirlerine benzerler ve en yüksek statüdeki erkekler onlardır. Ben sana git Amerikan futbol oyna ve salak ol demiyorum. Sadece etrafındaki insanları da diğer insanlar tarafından sevilen insanlar olarak seç. Ya da sana değer katabilecek insanlar olarak. Yani yanındaki insana saygı duymuyorlarsa muhtemelen sana da saygı duymayacaklardır ilk tanıştıkları zaman. Sen her ne kadar farklı olursan ol, elinde sonunda zaten yanındakilere benzeyeceksin ama İlk başta bir ortama girdiğin zaman arkadaşına yaptıkları muameleyi sana da yapmalarını istemiyorsan, statüsü düşük olan insanlardan uzak durmaya çalış. Diğer insanlar tarafından hoş karşılanmayan insanlardan uzak dur. Dördüncü maddemiz sosyal yetenekler. Sosyal yetenekler şu yüzden önemli. Eğer sen arkadaşınla bir yere gittiğin zaman birisiyle konuşmayı beceremiyorsa, insanlarla göz teması kuramıyorsa, şu an seninle benim kurduğum gibi, insanlarla iki kelam laf edemiyorsa bu sosyal yeteneklerin düşük olduğu anlamına gelir. Yani yanındaki insanın diğer insanlarla iyi geçinmesi lazım.
insan olarak diğerlerinin yanında garip davranmıyor olması lazım. Bu da aslında statüye bir miktar bağlanıyor ancak burada şöyle küçük bir twist daha var. Sosyal yeteneklere güvenilirliği de koyabilirsin. Sana karşı ne kadar yalan söylüyor, ne kadar doğru konuşuyor ya da sen bu insana ne kadar güvenebilirsin. Bunu bu sosyal yeteneklerin içerisine koy ve ona göre puanlamanı yap. Eğer güvenemeyeceğin birisi ise isterse herkesle iyi geçinsin direkt 0 puanı hak ediyor. Yani hiç güvenemeyeceğin birisi ise belki daha önce sana yalan söylemiş, belki seni bir konuda aldatmış bir insan da olabilir. Maalesef böyle insanların senin hayatında yeri yok. Son yani 5. maddemiz geleceğinin nasıl olduğu. Yanındaki insan istediğin kadar iyi bir insan olabilir. Ki zaten eğer bir öncekilerden çok yüksek puan aldıysa, yani gerçekten iyi bir insansa, insanlarla ilişkileri iyiyse, konuşabiliyorsa diğer insanlarla şu ankinden 0 alsa bile elenmez. Lisede ve ortaokulda bunu çok fazla kestiremeyebilirsin ancak üniversiteye geldiğin zaman ya da iş hayatına başladığında etrafındaki her insan kendi CV'sini doldurmaya oynuyor. İşte kendime nasıl bir şey katabilirim, neler yapabilirim, işte şunu burada paylaşsam, insanlara şunu söylesem, böyle etkinlikler hazırlasam, böyle etkinliklerde rol oynasam. İnsanlar hep geleceğini kurmaya çalışıyor. Ve en iyi geleceğini kuran insanlar belki de sana ileride yanında yer verebilir. Ya da sen çok iyi yerlere gelirsin. Bu insanlara yanında yer verirsin. Güvenilir, çalışkan, geleceği parlak insanlara. En yakın arkadaşlarının geleceği çok parlak insanlar olmasını istersin, emin ol. Ben illa git bir doktorla, bir mühendisle arkadaş ol demiyorum ya da bir girişimciyle. Sadece gelecekle ilgili planları olsun arkadaşın. Kendisini geliştirme yönünde. Her gecesini sağda solda sürterek geçirmesin. Her akşam 101 oynamasın. Geleceği için yatırım yapsın. Kısacası bir insanın geleceğinin ne kadar parlak olduğuna bakıyorsun. Sadece mesleğine zar surt değil. Hatta meslek neredeyse hiç önemli bile değil. Sadece bu insanın gelecekle ilgili ne kadar planı var ve bu planları doğrultusunda ne kadar çok çalışıyor. Bu önemli. Şimdi 5 madde saydık. 0 ile 50 arasında bir puan alacak arkadaşların. Oraya aklına gelen tüm arkadaşlarını yaz. Yani 10 yılda bir buluşuyorsan birisiyle onu yazma. Ama arkadaşım dediğin herkesi koy oraya. 0 ile 50 arasında bu insanlar puan alacak. Atıyorum bir arkadaşın 50 üzerinden 30 aldı. Yani her kategoriye bölmen gerektiği için 5 kategori var. 5'e bölüyorsun. Ortalaması 10 üzerinden 6. Bu arkadaşın tam sınırda. Yani umarım iyi bir puan vermişsindir. Doğru puan vermişsindir. Tam sınırda, ancak 6 ve üstü arkadaşların hayatında kalsın. Eğer 6 puanın altında arkadaşların varsa da hayatından çıkarman muhtemelen senin daha çok yararlı olacaktır. Bu insanlardan ne şu an ve belki de ne de gelecekte sana yarar gelir. Tabii arkadaşlık dediğiniz zaman çok fazla parametreler var ama burada genel olarak bir kritere sokuyoruz herkesi. Ama zaten bu tabloya baktığın zaman bazı isimleri yazarken içten içe bileceksin sen de. Aslında bu insan arkadaşım olmasa da olur. Ya da bu insan arkadaşım olmasa daha iyi olur. Asıl amacın onları hayatından çıkarmak. Bu video belki de çektiğim en önemli videolardan bir tanesiydi. Çünkü arkadaşların hayatındaki en önemli şeylerden bir tanesi. Onların kalitesizliği de sana yansıyacak. Hem şu an hem de gelecekte. Bu yüzden her ne kadar bu etrafındaki kalitesiz, çerçöp, solucan, salyangoz, ne demek istiyorsan, insanlardan hızlıca kurtul ki geleceğin de onların muhtemel geleceğine benzemesin. Bu videodan benlik bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere.